Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu harika çantayı anlattım. Değişik bir çanta, değişik bir malzeme kullandım. Gene Kürkcihan'da alışveriş sırasında böyle bir malzeme çıktı karşıma. Polyester rafya ip. E, Hemen aldım. O anda işte kafamda bazı bir şeyler canlandırdım, çantalar filan. Dedim ben bunları mutlaka kullanmalıyım. Renklerini gördüm sonradan. Renkleri de çıkmış. Onlardan da alacağım. Kafamda güzel projeler var. Tavsiye ederim. Suni rafya ip ya da polyester rafya ip diye satılıyor. İnternette de bulabilirsiniz. Ben çok beğendim malzemeyi. Şimdi videoyu izleyince anlayacaksınız. Bu ipten kafes örerek her iki tarafı da, hatta sapı, her şeyi kafesle, önce kafes ördüm, sonra üzerine tığla bu etnik desenleri işledim. İstediğiniz desen, istediğiniz renk kullanabilirsiniz, istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Çünkü örmesi de işlemesi de çok kolay. Bir de zevkinize kalmış. Ben burada iplik hiç koparmadan şöyle başladım, devam ettim. Yani iplik koparmadan desen nasıl devam eder derseniz burada gösterdim zaten. Farklı desenler, farklı renkler, çok çok harika ürünler ortaya çıkacak. Ben malzemeyi çok sevdim. İsterseniz siz de deneyin. Burada bir denedim. Çünkü tek tek ördüm. Biraz farklı bir dokusu var çünkü. Çantayı bütün halde örersem nasıl durur onu da görmem gerekiyor. Parça parça örersem nasıl durur onu da görmem gerekiyor ki yanlış bilgi vermemek için videolarda. Şimdi çok güzel büyük bir plaj çantasında çalışacağım. Runner çalışacağım. Şimdi onların projelerini de yapıyorum. Yani ben örgü iplerime bu ipi de katıyorum. Pek çok projede kullanacağım bir ip oldu bu. Çok beğendim malzemeyi. Dediğim gibi internette çok rahat bulabilirsiniz. Bu ipten bahsettim videoda ama bu ipi atladım, unutmuşum anlatmayı. Gene kiloyla aldığım iplerden kalın pamuklu ip. Yüncülerde, iplikçilerde, tuhafiyelerde bunları pek çok marka zaten çıkartıyor artık. Yani ulaşması çok kolay. Evet, şimdi videoya geçelim. Bu ipler polyester rafya. Bildiğimiz rafya iplerden daha farklı. Örüldüğünde de daha farklı duruyor. Paket ipi gibi, fakat paket iplerini daha işlemişler ve örgüye hazır bir hale getirmişler. Bu daha açık, şu ikisi. Şu daha koyu beş. Bunlarla çok güzel çantalar, runner'lar yapılacağını düşündüm. Bir de zemin hazırlamak da güzel oluyor. Yani zemini kafes örerek hazırlayıp üzerine işleyerek de yapabileceğimi düşündüm. Hem plaj çantası yapacağım ama önce ipi daha iyi tanımak için küçük çanta yaparak başlamak istedim. Hep beraber şimdi görelim bakalım nasıl örülüyor, nasıl bir dokusu ortaya çıkıyor ve biz bunlardan neler yapabiliriz. 4 numara 2,5 milim tığ kullanıyorum. Şimdi ufak bir çanta yapmak istiyorum. Hem clutch olabilir, hem çapraz çanta olabilir. Her şekilde kullanabiliriz. Yeterli miktarda zincir çekiyorum. Fakat bol bol çekmeyin. Biraz sıkı olsun. Bakın hiç ip gibi durmuyor. O yüzden biraz temkinli öreceğiz. Belki çantayı bütün halde örmemiz pek güzel görüntü sağlamayabilir. Tek tek örmekte fayda var gibi görünüyor duruşundan. 57 zincir çektim. Bu yeterli bence. Şimdi 57 zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire batıp ikili trabzan. Bir zincir, bir tane
Boş bırakıyorum diğerine. Bir tane atlıyorum diğerine. Arada bir zincir, buradan da bir zincir atlıyoruz. Bu şekilde kafesler oluşturuyorum. Son kafesi örüyorum. 27 kafes. Sadece boşlukları sayarak 27 boşluk, yani kafes ördüm. İkinci sıraya 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Trabzanın üzerine. Gene bir zincir trabzanların üzerine. Hakim olması biraz zor oluyor ama çok bir zorluğu da yok. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. İlk parçayı bitirdim. Şöyle 23,5 santim. Yüksekliği 21,5 santim. Şöyle. Bu küçük bir çanta için ideal. 27 kafes örüp yüksekliğini de 19 sıra kafes ördüm. Son sırayı trabzan ördüm. Yani boşluklara birer kere battım. Trabzana, boşluğa, trabzana, boşluğa. Bu şekilde trabzan olarak bitirdim. Çünkü çantanın ağız kısmı içine çıt çıt dikeceğim için biraz daha dokulu olmasını istedim. Şimdi bu bizim ilk parçamız. Hatta bunu bitirmişken üzerindeki işlemesini de yapalım, tamamlayalım. Diğer parçalarda zaten aynen bunun gibi örüleceği için anlatarak göstereyim. Şu gördüğünüz desenden başka bir örgü yok zaten. Sonrasında da üzerine çok basit, güzel bir etnik desen işliyoruz şimdi. Bir günde tamamlayıp takabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir çanta oluyor. Bu çantada biraz rengine uygun örmek istedim. Bir tane daha örmek istiyorum. Bu da bel çantası deniyor ama yine çapraz takılan bir çanta olacak o da. Onda farklı bir renk kullanmak istiyorum. Ama burada tamamen bu renkten örmek istiyorum ki çok karışık olmasın, daha anlaşılır olsun. Çünkü şu polyester rafya ipi hayatımıza daha yeni giriyor. Hem ipi tanıyalım, nasıl durduğunu görelim ve pek çok yerde de kullanabileceğimiz bir ip çünkü. Zamanı geldikçe bu ipten çok farklı şeylerde örmek istiyorum. Şimdi desene hemen başlayalım. 10 numara 6 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. kafes. 1, 2, 3, 4, 5. kafes. Yani burada da 4 tane kafes bırakarak şu ilmekten, yani kafesten örmeye başlıyoruz. Bir püf noktası da hemen söyleyeyim. Şuradan alalım. Böyle öreceğim çünkü. Şuradaki trabzandan bir tane ilmek alacağız. Çünkü şuraya direkt ilmek çekerek başlarsak ilk ilmek çok zayıf kalıyor. Bunu önlemek için böyle bir teknik geliştirdim. Yani öğrenenler bilir. Hani elimize nasıl kolay gelirse.
Yani nasıl muntazam bir örgü oluşturursak orada ufak böyle bir fikirlerimiz oluyor. Bu da onlardan biri. İp şöyle alttan yukarı doğru alıyorum. Bir ilmek. Daha ince tığla. Trabzanın içinden geçirdiğim bir ilmek. Şuradan biraz küçültelim. Şimdi hemen dibine batıyoruz. Yani içinde şuradaki ilk kafese, dibindeki kafese batıyoruz. Bu ilmeği almasaydık ilk aldığımız ilmek çok zayıf kalıyor. Şuraya sabitleyince tam bir ilmek görüntüsünde oluyor. Kafes kadar olacak ilmeğin uzunluğu da. Şöyle biraz çekiyoruz. Kafesin uzunluğu kadar. Yoksa buradaki ilmekler kısa kalırsa zemindeki bu kafes örgüyü kısaltırız. Hem büzüşür, güzel durmaz. Bu örgünün tam kendi boyutunda kalabilmesi için şuradaki ilmeklerin kafesin kendi boyutu kadar olması gerekiyor. Şöyle uzatıyoruz. Alıyoruz. Şimdi 2 tane ilmek ördük burada. Bir başlangıç. Bir de hemen yanına bir tane daha ördük. Şimdi bir yan tarafa geçiyoruz. Gene uzun ilmeklerle. Şimdi bu tarafa bir tane daha. Şuradan başlamıştık. Etrafında örüyoruz. İp şu şekilde, elimiz. Buradan idare ediyoruz örgüyü. Hep etrafında dolanıyoruz. Bu güzel etnik bir model. Devam ediyorum. Şu biraz keselim. Örmesi çok kolay. Hem de zevkli. İstediğiniz deseni çok doğaçlama olarak çıkartabilirsiniz. Yeter ki giderken döneceğiniz ilmekleri bırakmanız gerekiyor. Bunu ufak bir hesaplamayla çok güzel desenler ortaya çıkıyor. Başladığımız 2 ilmeğin etrafında dönüyoruz. Her sırada bir tane arttırarak ilmek mecburen etrafında dolaştığımız için her sırada bir tane ilmek artıyor.
Şimdi bu deseni bitiriyoruz. Şuradan başladık. Döne döne çok basit bir şekilde ördük. Fakat ipi koparmadan diğer desene geçeceğim için bu sefer daha farklı öreceğiz. Son sırasını örüyorum. Şimdi şöyle aşağı doğru iniyoruz ve diğer desene başlıyoruz. Şuradan başladık. Sırayla en basit haliyle ördük. Şimdi ipi hiç koparmadan yanında gene bu şekilde öreceğiz ama bunun gibi değil, biraz farklı öreceğiz. Çünkü ip koparmadan devam edeceğiz. Çok zor gelirse bu şekilde örmek, ip koparmadan örmek, bunu burada kopartır sabitlersiniz, tekrar başlayabilirsiniz ama bu şekli, yani ip koparmadan örmesi çok daha kolay. Şimdi devam edelim. Ortadan başlayıp 2 ilmek etrafında en basit haliyle örerek bitirdik. Şimdi ip koparmadan diğer desene geçiyoruz. Şurada son ördüğüm ilmek sayısı, şunu saymıyorum, şu düz olanı, döndükten sonraki ilmekleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek de bu tarafa ördüm. Şimdi şuradan yine örerek çıkıyorum. Yedi tane ördüm. Şuradan bir aşağıda kalması gerekiyor. Şu örgünün hizası en üstteki. Şurada. Şu ikinci örgünün hizasında bırakıyorum. Dönüyorum. Bu örmeden bıraktığım boş kafesler, örgüyü ortaya kadar ördükten sonra tekrar ipi dışarı alabilmemiz için dönüş yolu oluyor. Burada da bir taneyi boş bırakıyorum, dönüyorum. Sonuna kadar gelmiyorum sıranın ki o boş bıraktığımız kafeslerden geri döneceğiz. Çok basit bir örgü.
çok işinize yarar. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Şurada da son bırakıyorum bir tane daha. Gene sonuna kadar gitmiyorum. Bırakıyorum. Bakın mesafeli, yani hep bir sıra boş bırakarak ilerliyorum. Gene sonuna kadar örmüyorum. Dönüyorum. Her sıra dönüşünde bir tane ilmek eksiliyor zaten. Şimdi en son bir tane ilmeğe kadar geldim. Şimdi yandakine geçiyorum. Artık dönüyoruz. Boş kutuları takip ederek şimdi dönüyoruz. Zor gibi görünse de son derece kolay. Sizin zevkinize kalmış birçok desen elde edebilirsiniz. Tabii ki renkler de kullanarak. Sanıyorum büyük bir plaj çantası öreceğim. Hem şu dokunu kendisini de kullanacağım. Hem bu kafes dokusunu da kullanmak istiyorum. Çünkü çantaya çok yakışan bir dokusu var. Hem de üzerine gene hafif ama renkli iplerle güzel bir desen çalışarak büyük bir plaj çantası yapmayı düşünüyorum. Deseni daha tam kuramadım kafamda. Bir küçük çanta daha yaptıktan sonra bir fikrim oluşacak zaten ip hakkında. Yanlış bilgiler vermemek için önce tanımadığım ipi kullanarak bir fikrimin olmasını istedim. Boş bıraktığım kafesleri tekrar üzerinden geçerek ipi desenin dışına taşıyoruz ki diğer desene geçelim. İpi koparmadan tabii ki. Şimdi şurayı da bırakmıştık. Aynı hizasındaki kafesi. Burayı da tamamlayarak desen, yani şuradaki desen tamamlanıyor. Bir tane daha desen örüp şuradaki boşluğa geçeceğiz. Diğer deseni de aynen burada yaptığımız gibi örüyoruz. Şimdi diğer desene, şuradaki sıra zaten hem bu tarafa hem diğer desene ait olduğu için gayet güzel oluyor. Deseni bitirdim. Bunu ördüğüm gibi aynen şimdi buradaki boşluğa da bir desen daha örüyorum. Aynı şekilde. Şu üçüncü deseni aynen burada ördüğümüz gibi tekrarladıktan sonra ip şurada bitti. Tabi ipi koparmıyoruz. Döndüm. İlmek sayısı da vereyim. Dönüş saymıyorum şuradaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki örgünün hizasına kadar ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek daha çıktım. Burada 2 tane kafes bıraktım. Bu 2 kafesin bir tanesi gene örgüye ait dönüş
boşluğu. Şuradakiler gibi. Şurası. Burası desene dahil değil. Şimdi buraya kadar geldim. Buradan tekrar şurası da, şurada bitiyor ip. Yani desen bitiyor. İp devam ediyor. Tekrar buradaki gibi aynı şekilde örüp, diğerinde aynı şekilde örüp şu örgüyü bitiriyoruz. Son deseni de anlatmak istedim. Şöyle başlıyorduk. Sonra tekrar dönüp şurada ip buradaydı. Tekrar desene buradan başlıyorduk. Sonra dönerek gene ip buradaydı. Gene aynı şekilde başladım fakat ipin burada kalması gerekiyor. Burada değil. Yani şu altta kalmaması gerekiyor. O yüzden şuradaki ilmekleri en son kafese kadar ördüm. 2 kafes kalana kadar devam ettim. Şunun hizasından şöyle gene boşluklar bırakarak ortaya geldim. Tekrar şimdi bu boşluklardan şurada bitiriyorum. Sonrasında şurayı örüyorum. Şu şekilde yukarı çıkarak bir ilmekle dümdüz ördüm. Şimdi şuradaki trabzanları da bir örgü yapıyorum. Şurasının biraz dokulu olmasını istemiştim. Yine şöyle trabzanların ortasından yukarı. Araya 3 tane bırakıyorum. Araya batıyorum. Trabzanların aralarına. Şöyle. 1 2 3 gene araya. Bir, iki, üç tane bırakıyorum araya. İlmeği de uzatıyorum tabii ki. Evet, parçayı bitirdim. Gayet güzel oldu. Şimdi bu parçadan bir tane daha yapıyorum. Şimdi ikinci parçayı da ördüm. Hatta yan genişliğini de örüp hemen diktim. Sapı da bitti. Çok kolay. Hemen anlatıyorum. Yüksekliğinde 19 kafes, bir de trabzan örmüştük 20. Yani 20 sıra var. 20 kafes buraya, 27 kafes eninde vardı. Yine 20 kafes. Yani şurada, şu çevresinde kaç tane kafes varsa o sayıda üçlü kafes örüyoruz. Aynen zemini içindeki şu kafesi ördüğümüz gibi üçlü kafes örüyoruz. Sonrasında kafes sayısını 2'ye düşürüyoruz. Yani şu çevresi kadar ördükten sonra 2'ye düşürüyoruz. İkili kafeslerle sap kısmını tamamladım. Siz isterseniz üçlü devam edin. Biraz daha kalın olur. Zevkinize kalmış. İstediğiniz kadar, yani 1, 1.20, 1.15 kim kullanacaksa kendi ölçüsüne kadar örsün. Şuraya dikiyoruz. Yani şuradan başlıyoruz dikmeye. Burada kaç tane kafes varsa burada da aynı şekilde birbirine karşısına gelecek şekilde dikiyoruz. Aynen devam ediyoruz. Buradaki şu çevredeki kafes sayısıyla çantanın etrafındaki kafes sayısı eşit. Bunu diktikten sonra zaten devamı ikili kafes oluyor. Bu da sapı oluşturuyor. Gene şuradan ipi bağladım. Üzerine örerek devam ettim. Gene devam ettim ve başladığım noktaya geldim. Sonra geri dönmedim. Şu aradaki örgüye devam etmedim. Karşısına geçtim. Çünkü hep aynı gidişi takip etsin örgü diye. Bir de ters bir örgü yapmadım araya. Diğer kafese geçtim. Yani bir, şu aradaki 2, 3. Ben burayı ördüm. Üçüncüye geçtim. Tekrar devam ettim.
Gene çantanın etrafından dolanıp buraya kadar geldim. Burada ipi kopardım, kestim mecburen. Tekrar şuradan başladım. Çünkü aynı sırada olsun dedim. Bakın hepsi aynı şekilde devam ediyor. Ters dönen bir örgü yok. Ama tabii yani bu şart değil. İsterseniz bu sırayı bitirdikten sonra dönerken gene buradan dönebilirsiniz. Tamamlayıp tekrar böyle devam edebilirsiniz. O önemli de değil aslında. Ama ben böyle biraz düzenli durmasını istedim. İpi şuraya bağladım ve aradaki kafesi de aynı hizada örerek bitirdim. Yani sadece üçlü trabzan kenarlar, üçlü kafes kenarlar, ikili kafeste sap kısımları ve üzerine dümdüz örgüler. Gayet basit. Şimdi şu parçayı da buraya dikiyorum. Gene pamuk ipi değil, kendi şu kafesi ördüğüm rafya ipten kullanıyorum. Buraya diktiğim gibi kafesin sayıları birbirine denk gelecek şekilde dikiyorum. Şurada zaten kafesler o kadar belli ki. Bakın. Şunların hepsi kafes. Şöyle. Burada da aynı şekilde yerleri hepsi belli. Nereye batacağımız belli. Kafesleri birbirinin tam karşılığındaki kafesleri denk getirerek dikmeye başlıyorum. Bunu tekrar şuradan içeri alıp sağlamlaştırıp kaybedeceğim. O sorun değil. Şöyle bir sıkılaştırıyorum. Tam birbirine denk gelecek şekilde dikiyorum. Şöyle manyetik çıçıtları dikerek çanta tamamlanıyor. Bu polyester rafya ipini kullanarak çok başka projeler de yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok dayanıklı, ıslanmıyor. Bu özelliklerinden de faydalanarak başka projeler düşünüyorum. Hazırlıklar içerisindeyim. Modellerini bu çantayı önce tasarladım. Sonra başka bir çanta tasarladım. Hemen bundan sonra ona başlıyorum. Sizin de çok faydalanmanızı istiyorum. Bu güzel bir malzeme çünkü. İsterseniz böyle pamuk ipler, isterseniz yün iplerle. Mesela ben bunu daha yün ipli örseydim kışın bile çok rahat kullanılabilecek bir çanta. Daha büyük çantalar yapabiliriz kalın kalın yünlerle. Gerçekten kullanılması gereken, yani iplerle birlikte bu malzemeye dahil edilmesi gereken bir ip olduğunu düşünüyorum. Güzel bir malzeme yakalamışım gerçekten. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir önceki video gibi ufak bir çanta çalışması yaptım. Gene polyester rafya ipi kullandım. Gene pamuk ip kullandım. Bu sefer bel çantası ama gene biz çapraz kullandığımız için çapraz çanta diyelim. Bu şekilde çok güzel bir çanta oluştu. Ben bu malzemeyi, şu rafyayı daha çok üründe kullanacağım. O belli oldu. Harika bir malzemeyle karşılaşmışım gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi başlayalım.
Gene aynı malzemeyi kullanarak bir ufak çanta daha yapmak istedim. Gene polyester rafya, gene pamuklu kalın ip. Bunlar benim kiloyla aldığım ipler ama aynı özellikte yüncülerde, tuhafiyelerde bir sürü marka çıkartıyor böyle ipler. Bulması kolay. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Şimdi 4 motiften oluşan bir çanta öreceğiz. Ufak bir çanta. Gene 2,5 milim tığ kullanıyorum. 13-14 santim kadar bir kare. 4 tane kare parça örüyorum. 13-14 santim olana kadar zincir çekiyorum. Evet, 37 tane zincir çektim. Şimdi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire diğer bundan önceki videodaki çantayı örerken aynı şekilde bunu da öyle örüyoruz. Bir tane atlıyoruz, bir tane örüyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine. Aralarda bir zincir kalıyor. Bir tane atlayıp diğerine. Sıra sonunda 1, 2, 3 zincir dönüyorum ve trabzanların üzerine. Yine araya bir zincir, trabzanların üzerine. Bir üst sıraya çıkarken 3 zincirle. Bu şekilde tamamlıyorum. 17 kafes, 13 kafes. Örgü bu şekilde devam ediyor. O yüzden şu ikili trabzanlar ve aradaki tek zincir kare olmaya müsait olmadığı için 17 kafesin üzerine 13 sıra örerek kare haline getirdim. Yani 17 trabzana 17 trabzan örmedim. Yani kafesi genişletmemek için, daha iri kafes yapmamak için bu şekilde ördüm. Şöyle koyarsak üst üste tam bir kare. Şimdi bunun üzerine hemen ilk desenimizi örelim. Sonra bundan 3 tane daha örüyorum. Bundan önceki videoda deseni şuradan başlayıp hiç ipi koparmadan takip etmiştik. Fakat bu parça parça olduğu için hepsini tek tek öreceğimiz için böyle bir desen takibine ip koparmadan örmeye gerek yok. 6 milim tığ kullanıyorum kalın ip için. Umarım görünüyordur. Herhangi bir yerden ilmek alıyoruz. Önce şöyle içinden şu örgünün içine batıyorum. Burada sabitliyorum ipi ki örmesi rahat olsun. İlk kafese, yani sağlamlaştırdığım kafese batıyorum. Şuradan da ayarını yapıyorum. Şöyle çekerek ve her kafese zincir örgüsü yapıyorum. Şöyle hafif çekerek tutun. Kafes genişliğinde olsun ilmekleriniz ki şuradaki zemindeki örgü küçülmesin. Bunu sıkarsa hiç güzel olmaz. Hem de santim kaybedersiniz. Daha ufak bir parça olur. O yüzden mümkün olduğu kadar kafes boyutunda ilmekler. Şimdi son kafese de çeviriyorum.
Devam ediyorum. Böyle bu şekilde dönüyorum, dönüyorum. Sonra buradan ve gene aynı şekilde döne döne ortada bitiriyorum. Şuradan başladım. Şimdi başladığım nokta bir altına. Bir altındaki sıradan devam ediyorum. Çok kolay bir örgü. Biraz hayal dünyanızı geliştirecek, renklerle oynamayı çok zevkli hale getirecek bir örgü. İstediğiniz genişlikte örebilirsiniz bu kafesleri. İstediğiniz kalınlıkta iplerle, istediğiniz deseni yaratabilirsiniz. İnternette çok fazla desen var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben en basit desenden başladım. Bu örülmesi gerçekten çok kolay. Bundan sonra biraz daha karmaşık, biraz daha batik iplerle çalışmak istiyorum. En azından şöyle bir mantığını kavramak istedim. Hem ipi görmek istedim. İp çantanın içinde nasıl duruyor? Rengi güzel efekt veriyor mu görünüşe diye bakmak istedim. Gerçekten de beğeniyorum. Ördükçe daha çok beğeniyorum. Güzel bir malzeme olduğunu düşünüyorum. İyi ki karşıma çıkmış. Şimdi bundan sonra artık renkli olanlarından da alacağım. Harika plaj çantaları yapacağız bu sene. Bu arada sesim kötü. Hafif bir soğuk algınlığı. Kusura bakmayın o yüzden. Devam ediyorum. İpi burada kesiyorum. Sonra içeri alıyorum ve içinden yürüterek kaybediyorum. Bu şekilde 4 parça çalıştıktan sonra şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntüsü olacak çanta. Şimdi bunları birbirine ekleyerek birleştirelim. Şu kenarı bu parçaya, arka kenarı da bu parçaya dikerek birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ilmekleri tam karşı karşıya getirerek dikiyoruz. Çok sıkmıyoruz, çok gevşek de bırakmıyoruz. Beyaz iplere hiç batmadan sadece rafyaların üzerinden dikiyoruz. Şimdi şu şekilde burayı birleştiriyorum. Sonra gene bu parçayı buraya, bunu da arkaya birleştirerek tamamlıyorum. Evet,
dikişi bitirdim. Şimdi şuraya kısa bir sap öreceğim. Buradaki kemer aparatını oraya tutturabilmek için, yani çantanın sapını uzatabiliriz, kısaltabiliriz diye düşünüyorum. Ama siz tam ölçü alarak hiç aparat kullanmadan da yapabilirsiniz. Bir daha sıkıştırıyorum. 3 zincir. Şöyle bir tane atlayıp diğerine arada mesafe bırakıyorum. Bir zincir. Gene şurayı atlıyorum. Diğerine. Üç zincir çeviriyorum. Trabzana bir zincir. 3 zincirle çıktığımız trabzanın ortasındaki zincire, aralarda bir zincir kalması gerekiyor. Bu şekilde biraz daha örerek örgüyü bitiriyorum. Şöyle aparatı yerleştiriyoruz. Ortasındaki demire şuradan dikiyoruz. Bu şekilde diktikten sonra şöyle gene beyaz iple şuradan sabitliyorum. Ve aynı noktada, yani hemen yanındaki boşluktan ilk ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde. Yan boşluğa geçiyorum. Aynı ilmeğin içinden şuralarda yürüterek kaybediyorum. Şimdi karşı tarafına gene aynı bu şekilde ikili kutucuklarla uzun olan bölümü yapacağız. Kendi bedeninizi ölçerek ne kadar uzunlukta istiyorsanız aşağı yukarı o uzunlukta yapın. Birazcık da pay verin. Şurayı da hesap edin tabii ki. Şuradaki uzunluğu da. Ona göre bir ölçüyle diğer sapı örelim. Sapın uzun tarafını da aynı şekilde ördükten sonra şöyle kemer aparatı da iyi oldu. Ayarlayabilmek için istediğimiz gibi. Şimdi burada sarı aparat kullandığım için elimde mevcut olan fermuarları kullanamıyorum. Çünkü metalleri beyaz ve başka renklerde var. Sarı maalesef elimde kalmamış. O yüzden dikemedim. Astarını diktirmek için zaten terziye götüreceğim için orada hallederiz diye düşündüm.
Artık bundan sonrası terzinin işi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin de aklınızda böyle değişik örgüler, değişik renkler mutlaka canlanmıştır. Buradan en basit şekliyle buradan yola çıkarsanız neler üretebilirsiniz siz de. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene işinize yarar, emeğinize değecek videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.